Bugün sizlere Dünya Kupası paketlerden çıkarılan cezalı maç için kadro kuracağız. Şu an ise gördüğünüz gibi aktif olarak kadromuz Bayern Münih kadrosu, düşük yeni Bayern Münih kadrosu ve bu kadromuzu Dünya Kupası'ndan çıkan oyuncularla bakalım ne kadar güzel hale getirmiş olacağız. Gördüğünüz gibi 37 biletimiz var. Bakalım bu 37 bilet ne kadar geliştirecek bizi diyorum ve arkadaşlar havuzalarımızı bu şekilde o zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerek daha fazla uzatmadan ilk biletimizden başladık. Yolla başlarsak çok güzel olur ama başlayamadık, sorun yok. İkinci biletimizi harcadığımızda bakalım istediğimiz gelecek mi, maalesef gelmedi. O zaman üçüncü biletimizi harcadığımızda geliyor mu bakalım. Altın efekti göremedik ama yol var, çok güzel oldu. İspanya'dan bakalım hangi oyuncu gelecek. Kaleci Simon geliyor. 116 mıydı, öyle bir şeydi diye hatırlıyorum. 116 yeni kalecimiz gelmiş oldu güzel bir şekilde. O zaman geçelim ve kadromuzu ekleyelim. Bu arada sizler lütfen like'lara basalım. Abone olup bildirim açmayı kesinlikle unutmayalım. Televizyonda izleyenler sizler de like'lara basarsanız bu video kesinlikle 500 like ulaşır. Üstüne de abone de olursanız arkadaşlar çok güzel olur. Çünkü 145 abone sonra 18.000 abone ulaşıyoruz. Efsane videolarda kaçırmamış olursunuz. 3 yeni transferden sonra 98 yeni olmuş oldu. Yeni gelenler bu arada varsa hoş geldiniz. Destek veren herkese de çok ama çok teşekkür ediyorum ve tam gaz devam ediyorum. Bakalım buradan iyi bir oyuncu maalesef gelmedi. Sağlık olsun. İkinci biletimizi açtığımızda transferlerden sonra ikinci biletimize de istediğimiz gelmedi. Buradan bakalım yolu var mı arkadaşlar? Bir yol daha gördük. Çok güzel oldu. Bol bol yol görmemiz lazım. Havuzalarda inşallah bol cana çıkarmış oluruz. Bakalım bu oyuncu kimmiş görelim. 115 genlik oyuncu gelmiş oldu. Yolumuzu gördüğümüze göre geçelim kadromuza. Cezalı maçta bu arada cezalarımızda sizlerin hesaplarınıza para yatırma gibi cezalar da var ama küçük miktarlar arkadaşlar. Onun da bilgisi vermiş olayım. Şimdi bu oyuncumuzu kadromuza ekledik ama 111 gen olmuş oldu. Defansif orta saha dizilişe şu anlık geçmeyelim. Ona sonra bakarız. 102 gen olduk. Merkez orta sahamızı da eklediğimizde 104 gene kadar ulaşmış olduk. Çok güzel oldu. Yedekte kalan oyuncularda parçalarda çevirip oralardan da transfer yapabilme hakkımız var. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Ve bir yolda gördük. Çok güzel oldu. Çekya'dan bakalım. Sağ bek ve bakalım bu oyuncu kimmiş. Hemen karşımıza gelsin ve görelim. 117 gen olmuş. Yani Havuz Bey'in en iyisini çıkarmış olduk. Çok güzel. Havuz Beylerimiz yavaş yavaş gelmeye hızlı bir şekilde başladı. İnşallah havuzalarımızı da bol bol cana göreriz. Sağ bekimiz eklediğimizde 106 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi geçtik yeniden draftımıza. Tam gaz devamında 30 biletimiz var. Bakalım buradan sağlam bir oyuncu geliyor mu diyecektim ama maalesef gelmedi. Bir bilet harcadığımızda yeni bir oyuncumuz var ama yol maalesef yine gelmedi. Bir bilet harcadık o zaman. Yeni bir oyuncu yine var. Bakalım güzel bir oyuncu yine maalesef gelmemiş bu sefer. Sonraki biletimizde yeni bir oyuncu yine geldi. Ama yol var mı diyecektim ama maalesef gelmedi. Sonraki biletimizde bir yol daha gelir misin? Maalesef yine gelmedi. Sonraki biletimiz artık yeni bir oyuncu bile gelmedi. O yüzden direkt geçtim ama yol var, çok güzel. Yani Koful geliyor, yani kısacası. Koful diyorum. İspanyalı Simon geliyor. Kadromuzda kullanamayız normal olarak ama parçalarda parça kastırdı bize. Ama tabii ki de daha yüksek gelindi. Yeni bir oyuncu gelseydi daha mantıklı olurdu. Kadromuza daha katkı verirdi ama yapacak bir şeyimiz yok, gelmedi. Defansif orta sahamızı şu anlık o zaman diziliş değiştirelim yani. Şu anlık bir diziliş değiştirme vakti geldi. 108 gün olduk. Bu oyuncumuzu ne yapabiliriz? Bir diziliş değiştirelim arkadaşlar. En iyisi o. Ama ilk öncelikle bir sol bekimizi ekleyeceğiz. Bu oyuncuyu şu anlık stoper'de oynatalım. Genimizi çünkü yükseltecek. 110 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi o zaman çift defansif orta sahalı bir dizilişe geçelim. Tüm dizilişler de açık değil. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi bir detaylı bakayım. Şu anlık en mantıklısı arkadaşlar 4-2-1-3 dizilişi. Çift defansif orta saha bu şekilde geçmiş olacağız. Bu oyuncuyu da ofansifte oynatmış olacağız. Şimdi o zaman eklendiği zaman yaptığımızda defansifimizi ekledik. 111 gün olduk. Bu oyuncuyla karşılaştırırsak bu oyuncu daha iyi olduğu için bunu kullanalım. Sol orta sahamızı da şu anlık sağ kanatta oynatalım. Hatta bu şekilde oynasak daha mantıklı olur ve 110 gene kadar ulaşmış olduk. Kadromuz yavaşça gelişiyor ve geçtik draftımıza. 24 biletimiz kalmış. Bismillahirrahmanirrahim diyerek tam gaz devam ediyoruz. Bakalım yoldan başlar mıyız derken yeni transferlerden sonra bir yol daha gördük. Katar sol kanat ve bakalım bu oyuncu kimmiş arkadaşlar. Hemen görmüş olalım. 115 genlik Afif diye bir futbol gelmiş oldu. Yol gördüğümüz için kadromuza geçelim ve bu oyuncuyu da kullanmış olalım. Yedeklere girdik. Hemen 115 genlik oyuncumuzu ekledik ama gen atlayamadık. Yapacak bir şey yok. Geçtik o zaman dikkat çekenler draftına, yani Dünya Kupası'na. Bakalım buradan güzel bir oyuncu var mı? Yeni bir oyuncu bu arada gelmedi. 114 genlik sol kanat. Sonraki biletimizde yeni bir oyuncu var ama güzel bir oyuncu var mı? Maalesef yokmuş. Bir bilet harcadık o zaman. Yeni bir oyuncu yine var. Çok güzel ama hala havuza gelmiyor. Bir yol daha görmüş olduk. Kolombiya'dan kim gelebilir? Medio geldi. Kadromuza girebilir yüksek ise. Bakalım kimmiş?
115'ken bu da kadromuza girer tabi ama daha yüksekleri lazım bize. Haydi oğlum be, haydi oğlum, bugün havuz ailen bitirelim kadromuzu bir gen yükseği olarak arkadaşlar. Bu oyuncumuzu da kullandık ama genimiz artmadı, yapacak bir şey yok. Geçtik o zaman dikkat çekenler yani Dünya Kupası'na. Son 20 biletimiz kaldı. Bakalım buradan yeni bir oyuncu var, yol var mı? Maalesef gelmedi. İkinci biletimizi harcadığımızda yeni bir oyuncu yine var ama istediğimiz yine gelmemiş. Sağ bek gelmiş oldu. Artık buradan bir Rivaldo verme vakti geldi diye düşünüyorum. Rivaldo olmasa bile 118'in olarak neler vardı? Kusanov ve Joao Neves ver. Sorun yok. Yeter ki havuza olsun. Kadromuza bir sağlam oyuncu olsun ki tekirdek maçında biraz daha oynamaya çalışalım. Çünkü rakipler çok zor oluyor. Çok zorlanıyorum arkadaşlar. Ve buradan da bir yol görmüş olduk. İskoçyalı sağ bek mi? Sağ bek. Bu bize dün çıkmıştı diye hatırlıyorum. Dün böyle bir şey çıkmıştı. 115'genlik oyuncu gelmiş oldu. Hemen o zaman onu da kadromuza ekleyelim. Bakalım genimiz ne kadar yükselecek de bizim sağ bekimiz zaten yüksekti arkadaşlar. O zaman bu şekilde yapalım. Sağ bek oyuncumuzu arkadaşlar şu anlık stoperde oynatalım. 114'ken de bu şekilde olmuş olduk arkadaşlar. Sağ kanat çıkardık mı arkadaşlar? Detaylı bakmadım. Sağ kanat çıkardık mı diye bakıyorum şu anda. Sağ kanat çıkarmışız ama özellik olarak iyi değilmiş. Zaten aynı gen olduğu için bunu kullanmaya da gerek yok. Geçelim draftımıza. Kalan biletlerimizi de harcayalım. Bakalım neler gelecek. 15 biletimiz kalmış zaten. Bakalım buradan yine maalesef altın efekti göremediğimiz için havuz benin en iyisi çıkacak en fazla. Ve bu da sol bek oyuncusuymuş. Bakalım 117 olur mu? 116'ymış. Bu da güzeldir. Yine kadromuza bir transfer yaptık ama daha yüksekte lazım. Lütfen son 14 biletimiz kalmıştı. O 14 biletten güzel şeyler çıkaralım. Lütfen eSports. Buradan kadromuza ekledik bu oyuncumuzu. Bu arada armada da bir ilerleme yaptığımız için 5000 cevher geldi. Bizde de 1000 cevher vardır illaki. Var mı bilmiyorum ama var mıymış bakalım. 5700. Bir 300 cevher ben bulayım bir yerde. 2 biletimizi hazırladım ve 6000 cevhere ekstra 2 bilet daha gelmiş oldu. Güzel bir şekilde. Şimdi o zaman tam gaz devam. Bakalım kaç bilet? 16 biletimizden devam ediyoruz ama şu anlık yeni bir oyuncu gelmedi. O yüzden direkt geçtim. Bir bilet harcadığımızda yeni bir oyuncu var. Lütfen altın efekt yine göremedik. Maalesef bu da yüksek bir şey değil mi zaten? Arabistan'dan bir oyuncu. Sonraki biletimizde yine altın efekt göremedik ama yolumuz varmış. Bakalım inşallah kadromuza giriyordur. Sağ bek ihtiyacımız yoktu. O yüzden gelmese de olurdu. Bakalım 116 Mazroik aslında. Kadromuz için güzel bir gen sayısı. Stoper'de falan kaç gen olarak oynuyormuş? Bir onu kontrol edelim arkadaşlar. Belki Stoper'de oynatabiliriz. Hemen buradan stoperimizi seçtik ve 112 gen olarak oynuyormuş. O zaman eklemiş olduk ve tam gaz devam. Bir gen yükseğimiz olmuş oldu. Şimdi o zaman kaç bilet? 13 biletimiz kaldı. Bakalım 13 bilette istediğim yüklerimiz gelecek biliyorum ve yeni bir oyuncu yine var. Yol var mı? Maalesef gelmedi. Bir bilet harcadığımızda o zaman yeni bir oyuncu yine geldi ama yol maalesef yokmuş. Sağ kanat geldi. Kadromuza ekleriz yol gördüğümüzden sonra. Buradan da maalesef gelmedi. Bir bilet harcadığımızda yeni bir oyuncu yine var ama istediğimiz yine bir kez daha gelmedi. Bir bilet harcadığımızda yine geldi yeni bir oyuncu ama yol yine maalesef gelmiyor. Sonraki biletimiz de gelecek mi? Onu bir görelim. Yeni bir oyuncu yine var ama istediğimiz bir kez daha gelmedi. Kaleci geldi ve sonraki biletimiz de yine gelmedi galiba. Geçtik o yüzden son 5 biletimiz yeni bir oyuncu bile gelmedi ve bu da garantiymiş arkadaşlar. Garantiden yine istediğimiz gelmedi arkadaşlar. Altın efekti göremedik ama Akanji olabilir. Sanırsam Akanji bir kez daha çıkardık diye hatırlıyorum. Akanji geliyor mu? Akanji gelmiş oldu. O zaman Akanji'yi de kadromuza eklemiş olalım. Şimdi kulüp dedik, kadromuza giriş yaptık ve sağ kanat ve şeyimiz vardı arkadaşlar. Stoperimiz, hemen onları ekleyelim. Stoperimiz ekledik ama genimiz artmadı. Sağ kanatımızı da eklediğimizde 115 gen olduk. Çok güzel. Bir de ofansif orta çıkaramadık mı aile be? Maalesef çıkmamış. O zaman burayı falan çıkmazsa parçalarda kullanmak, yani parçalarda geliştirmeye devam edeceğiz. Son kaldı 3 bilet. Bakalım 3 bilette yeni istediklerimiz gelecek mi? Birincisinde gelmedi santrfor. İkinci bilette yeni bir oyuncu var ama yine maalesef gelmiyor. Son biletimizi de harcadığımızda yeni bir oyuncu var. Altın efekti gördük be. Son bilette istediğimiz geldi be. Çok güzel oldu. Joao Neves geliyor. Çok güzel. Son bilette havuzayı verdi. Sonunda be. Şükürler olsun diyerek Joao Neves'imiz hayırlı uğurlu olsun. Alternatif olarak ne oynuyor ama çok da önemli değil. Çünkü derece basamayız. O yüzden diziliş değiştireceğiz. Son biletimizde havuzayı çıkarmak nasip oldu. Like'lere basalım. Abone olmayı unutmayın. Şimdi o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Diziliş bir kez daha değiştireceğiz. Arkadaşlar 4-1-3-2 dizilişine geçiyoruz. Maalesef aslında kadromuz için daha kötü bir mevki ama çift forvet ve bir tane defansif ve bir de Joao Neves için merkez ortası olması için bu diziliş en mantıklı gibi ve çift forvet bizim için daha güzel olacak arkadaşlar. Çünkü rakiplerimiz zor oluyor. O yüzden çift forvette belki gol atma ihtimalimiz daha yüksek
yüksek olacak. Şimdi bu oyuncumuzu o zaman ekledik. 115 kendik zaten, 115'ten devam ediyoruz. Sol orta sahamızı ekledik ama gene atlayamadık. Bir de sağ orta sahamız vardı arkadaşlar. Onu da ekledik, hala gene atlayamadık. Şu anlık aktif olarak kadromuz bu şekilde arkadaşlar. Yedeklerimizi bir parçalara aktarsak ne kadar coins kasacağız? Pardon, coins diyorum. Parça kasacağız, ona bakalım. Bu hesapta 650 parça varmış. Onun dışında arkadaşlar onu saymıyoruz. Bunun bilgisini vereyim. Şimdi bu oyuncuları verdiğimizde ise arkadaşlar toplam bugün 2 tane de verdik ve 2250 parça kasmışız. Şimdi bundan kadromuza geliştirebilirsek o kadar geliştireceğiz. Arkadaşlar bu kadar oyuncular yokmuş. Özür diliyorum. 114 ve 115'leri unuttum. Onları da eklediğimizde arkadaşlar bakalım kaç parçamız olmuş olacak. 115 genç sol kanat, bunlar da ekledik ve bir de Mazroid, Unat Simon var. Başka da yok. 5400 parçamız var. Bakalım bu parçayla neler yapacağız. Şimdi arkadaşlar alacağım oyuncuları planladım ve ilk öncelikle kadrodan çıkacak oyuncular da bize lazım, yoksa parçamız etmiyor. O yüzden birazcık gümüş oyuncular veriyoruz. Bir de arkadaşlar ilk bir karşılaştıralım. Bu oyuncu da iyiymiş. O zaman arkadaşlar santrforumuzun birisini çıkardık. Oraya bir transfer, bir de sol orta saha transfer. 3 yeni transferimiz olacak. Bakalım onlarla birlikte genimiz kaça kadar yükselecek. Hemen transferlere girdik ve bize 6000 parça lazım. Hemen bir 6000 parçamızı bulalım. Ve tüm oyuncularımızı verdiğimizde tam istediğimiz parçayı gördüğünüz gibi ulaştık. 6000 parçamızı bugün kastığımız 6000 parçamızı almış olduk ve şimdi 3 yeni transferimizi almış olalım. İlk öncelikle düşükten yükseğe doğru ilerleyelim. 115 genlik bir tane sol orta sağlayacağız arkadaşlar. Kaydet arama dedik ve düşükten yükseğe doğru seçtiğimizde burada 1400 parça gördüğünüz gibi 115 genlik sol orta sahamız almış olduk. Daha yükseldik sol orta sahamız arkadaşlar. İlk transferimiz bu şekilde oldu. Şimdi o zaman geri çektik ve burayı 116 gen yapıyoruz. Pozisyonumuzu sağ orta saha yapıyoruz ve buradan da arkadaşlar tercihlerimizi bu şekilde 2500 parça sağ orta saha kısmına da yeni transfer olarak kubomuzu aldık. Japonyalı Dünya Kupası kart tasarımıyla kubomuzu aldık ve son transferimiz yine 116 gen olacak ve burayı da SNT yaptığımız arkadaşlar. Seçeneklerimiz bu şekilde. Ben buradan Alvarez'i almak istedim ve onayla direkt de Alvarez'i aldık ve bugün kastığımız 6000 parçaya 3 yeni transferimiz olmuş oldu ve şimdi bakalım arkadaşlar yeni transferlerle birlikte genimiz ne kadar yükselmiş olacak. İnşallah bu arada arkadaşlar fazladan parça harcamamışımdır. Hesaplamada yanlış yapmamışımdır inşallah. Neyse sol orta sahamızı ekledik, 108 gün olduk. Kubomuzu ekledik, 111 gün olduk. Son olarak da Alvarez'imizi eklediğimizde bugünkü kurduğumuz kadro bu şekilde oldu. 106 gen olmuş olduk. Şimdi oyunculara birazcık basabildiğim kadar antrenman basacağım. Sonra cezalı maça geçeceğiz. Geçmeden önce de lütfen eklere basalım. Abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Şimdi o zaman cezalı maça geçelim. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Bizim kadromuzun son durumu bu şekilde. Bakalım karşı taraf sizlerin aranızdan bir kişinin kadrosu da bu şekildeymiş arkadaşlar. Bakalım bu kadroyu yenebileceğiz mi göreceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek cezalı maça başladık. Alvarez şimdi sağa doğru döndük mü döndük. Çok güzel bir pasta gelir mi geldi. Santraforumuzun birisi vurdu ve golümüzü attık. İsimleri yanlış okuyabilirim arkadaşlar. Çünkü tanımadığımız oyuncular, garip isimleri var. Bilginiz olsun ve gördüğünüz gibi ikinci santraforumuz Alvarez dışındaki santraforumuzdan güzel bir şekilde 1-0 öne geçti. Kubo aldı, verdi pasını Alvarez'e, döndük kime? Yine daha deminki golcümüz gidiyor. Kroos gidiyor, yani kısacası Kroos çekti topu, çok güzel. Kaptırmadı da Kroos'dan bir plase ama çok kötü bir plase. Uzaktan bir foul kazandılar arkadaşlar ve bakalım tehlike olacak mı? Direkt kare oynadılar ama uzak mesafede Simon izin vermedi. Alvarez'den bir çalım geldi. Alvarez'in önü bomboş. Şimdi pasımızı güzel verdik mi verdik. Alessandro Kroos vurdu ve 2-0'ı da yaptık. İyice rahatladık. 42. dakikada kaptığımız topla iyi kontrol çıktık ve Kroos ikinci golünü atarak farkı 2'ye çıkardı. Rahatladık. Alvarez aradan müthiş bir pas. Kroos 3. gole gidiyor. Biraz uzaktan denedim ve o da 90'a doğru gitti ve fark 3'e çıktı arkadaşlar. Çok güzel paslaşmalar. Karşı taraf galiba çok iyi oynayamayan bir arkadaşımız denk geldi sanırsam. Bu arada maç isteklerini de hızlı maç özelliği var ya, oradaki kimli arkadaşlar YouTube gönderi bölümüne video çektiğim zaman bırakıyorum. İlk gelenle vs atacağım diye, videodayım diye. Gören kişi gelmek istiyorsa direkt geliyor. Sonra gönderi siliyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani bildirimleri açın ki gönderi gelince falan bildirim belki geliyordur, bilmiyorum. Siz de hemen gelin, böyle denk gelin, video falan çıkarsınız. Bildirimleri açın. Haaland'dan bu arada iyi geçtiler. Bakalım gol atabilecekler mi? 3-1 oldu. 90+'da 3-1 olması çok önemli değil arkadaşlar. Maçımızı kısacası 3-1 kazandık. Maçın oyuncusu bakalım kim olmuş arkadaşlar. Tabii ki de hat-trick yaparak Alessandro Kroos diye bir oyuncu, karşı tarafında Haaland en iyi seçilmiş. Bakalım arkadaşlar
arkadaşlar istatistiklerimiz de bu şekilde olmuş. O zaman videomuza like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Ekranda 2 video bıraktım, onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünü bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet, görüşürüz, bay bay.